Şeyh Mahmud Berzenci, kimi kaynaklara göre 1878, kimi kaynaklara göre de 1881 yılında Süleymaniye'de doğdu. Ailesi Kürdistan genelinde geniş ve güçlü bir etki yani nüfuza sahipti. Dini olarak İslam'ın Kadiri tarikatından olan Şeyh Mahmud Berzenci, halkına karşı sorumluluk sahibiydi, ulusal duyguları güçlü biriydi. Babası Şeyh Kak Said'tir, dedesi ise mezarı Süleymaniye'de ziyaretgah olan Şeyh Kak Seyyid Ahmet Berzenci'dir. Berzenciler, Kadiri şeyhleridirler. Aile şeceresi sırasıyla Şeyh Said, Şeyh Kak Ahmedi, Şeyh Marif Nodi, Şeyh İsa, Baba Ali Hemedani'dir. 1385 yılında ölmüş olan Seyyid Ali Hemedani'nin iki oğlu, Seyyid Musa ve Seyyid İsa'nın Şehrezor'dan Berzence köyüne yerleşmeleriyle, Berzenciler olarak bilinmişlerdir. Kürtçe, Arapça, Türkçe ve Farsçayı çok iyi konuşan, ayrıca şiirleri de bulunan Şeyh Mahmud Kadiri tarikatının bir mensubudur. Sultan Abdülhamid'in davet etmesi üzerine 1901 yılında İstanbul'a gitmiştir. Bir süre İstanbul'da kalarak bilgi ve yeteneklerini geliştirerek Kürdistan'da sözü geçen biri olmuştur. Öğrenimini Süleymaniye'de tamamlayan Şeyh Mahmud Berzenci siyasi ve idari işlerde babası Şeyh Said Berzenci'ye yardımcı olur. Osmanlı İmparatorluğu'nun 1908 yılında isyan eden babası Şeyh Said, amcası Şeyh Ahmet ve 50 adamını 1913 yılında yakalayarak öldürmesinden sonra babasının yerine geçmiştir. Aynı isyana katılan şeyh, bölgedeki aşiretlerin ayaklanacaklarını bildirmeleri üzerine serbest bırakılmıştır. Şeyh Mahmud Berzenci 1918 yılında Süleymaniye merkezli Kürdistan hükümetini kurdu. Aktif ve pratik kişiliğiyle sürekli halk ile iç içeydi. Şeyh Mahmud resmi kurumlarda Kürtçenin resmi dil olmasına karar verdi. Arapça, İngilizce, Farsça ve Türkçeyi resmi dil olmaktan çıkardı. Şeyh Mahmud Berzenci hem çok zengin bir ailedendi hem de Kadiri tarikatı lideriydi. Bununla beraber bir lider edası çocukluğundan itibaren kendisinde görülüyordu. Karizması, kararlılığı, becerisi ve ikna kabiliyeti göze çarpıyordu. Kürt devletinin kurulması için bütün imkanları ile üstün bir çaba sarf etti. Kürdistan devletine karşı duran, İngilizlere karşı ilk devrim mücadelesini 1919 yılında, Baziyan geçidinde başlattı. Şeyh Mahmud bu savaşta yaralı olarak esir alındı. İngiltere, onu önce Kuveyt'e oradan da Hindistan'a sürgün etti. Ancak Şeyh Mahmud devrim mücadelesini durdurmadı, önüne koyduğu proje uzun solukluydu. Kendisi esir olsa da ona bağlı olan Kürt halkı İngilizlere rahatlık vermiyordu. 1922 yılının sonbaharında İngiltere onu Süleymaniye'ye getirmek zorunda kaldı. 7,5 ay hüküm süren 1. Kürdistan hükümeti 1919 yılında sona erer. Ekim 1922 tarihinde ikinci defa Kürdistan hükümetini ilan eder ve 2. Kürdistan hükümeti göreve başlar. O günlerde kurulan hükümetin bazı üyeleri şunlardı, sırasıyla Başbakan Şeyh Kadir Hafid, İçişleri Bakanı Şeyh Muhammed Garip, Maliye Bakanı Abdülkerim Alaka, Eğitim Bakanı Mustafa Paşa, Savunma Bakanı Salih Zeki Sahip Kıran, Adalet Bakanı ise Hacı Molla Said Kerkükizade'ydi. 8 Mart 1923 yılında Kürdistan Kralı Şeyh Mahmud, Hak Çağrısı isimli bir gazete çıkardı. Gazetenin ilk sayısının adı Cihat idi. İngilizlere karşı bütün Kürdistan'da cihat çağrısı yapılmıştı. Bu gazete Kürdistan dağlarında çıkarılmıştır. O dönem hükümete bağlı çıkarılan gazete ve dergiler şunlardı, Bangi Kurdistan, Roy Kurdistan ve Umedi İstiklal idi. Mahmudi, Kadiri, Rufi ve Latifi ilkokulları o günlerde Şeyh Mahmud Berzenci'nin emriyle kurulan eğitim kurumlarıydı. Şeyh Mahmud Berzenci Kürdistan devletini ilan edince Barzanilerin lideri Şeyh Ahmet Barzani 19 yaşındaydı. Kürt Kral Berzenci'nin İngilizlerle savaştığı haberinin gelmesi üzerine hemen Barzan'dan 2 askeri birlik Kürt Kral'a destek vermek için gönderilir. Ancak bu birlikler savaş alanına yetişmeden Şeyh Mahmud Berzenci yaralanmış ve esir alınmıştı.
Şeyh Mahmud Berzenci, Kürdistan devletini ilan edince İran'a karşı mücadele ederek çok sayıda şehri kurtaran Sınko Aşikaki, ordusu ile beraber Süleymaniye'ye gider. Şeyh Mahmud bu Kürt lideri karşılamak için hazırlıklar yapar. Sınko Aşikaki Süleymaniye'ye vardığında Kürtçe okullarda eğitim gören ortaokul öğrencileri onu marş okuyarak karşılar, kendisine çiçekler takdim edilir. Sınko, bir devlet töreni ile karşılanmıştı. Askeri güç, başarı ve karizma olarak Şeyh Mahmud Berzenci'den çok daha güçlü olan Sınko Aşikaki eğilerek, "Ey Kürdistan kralı, emrindeyim" der. Mart 1923 yılında İngilizler Süleymaniye şehrini havadan bombalar. Bu hava bombardımanı bir ilkti. Yani tarihte ilk kez savaş uçakları Kürtler üzerinde denenmişti. O dönemin İngiliz yetkilisi Wilson, Kürtlerin olduğu bir yerleşim yerine karşı saldırıp yeni silahlarını deneyecekti. Ancak bir komutanın konuşması, o yerleşim yerinin bombalanma kararını iptal eder. Konuşmasında şöyle demişti: "Orada az sayıda da olsa Araplar da yaşıyor. Araplar zarar görür." Hava bombardımanı ile kentin viran edilmeye başlanması üzerine Şeyh Mahmud Süleymaniye şehrini terk etti. Ve İngilizler Süleymaniye'yi işgal eder. Şeyh Mahmud, Serdeşt yakınlarında bir mağaraya yerleşip 8 Mart'ta Hak Çağrısı adlı bir gazete çıkarıp ilk sayısını Cihat Çağrısı'na ayırır. Salih Zeki komutasında Kürt Ulusal Ordusu'yla direniş hazırlığını sürdürür. Haziran 1923 yılında ise İngilizler Süleymaniye'yi terk etmek zorunda kalır. Şeyh Mahmud Berzenci tekrar şehre döner. Ve 3. Kürdistan Devleti hükümetini ilan eder. Mart 1924 tarihinde Kürdistan hükümeti yıkılır. Ancak Şeyh Mahmud İngilizlerin tüm saldırı ve yıkımlarına karşın Eylül 1930'da tekrar Kürdistan Devleti'ni ilan etti, devrim mücadelesi başlattı. 1931 yılında Avbari bölgesinde Irak ordusu ile savaşa girdi. Ancak İngiltere ve Irak'a karşı Kürdistan Devleti'ni ayakta tutamadı. Berzenci 1932 yılına kadar İngiliz ve Arap saldırılarına karşı mücadele eder ve direnerek savaşır. 13 Mayıs 1932'de İngilizlere teslim olmak zorunda kalır. Şeyh Mahmud Berzenci 9 Ekim 1956 tarihinde Bağdat'ta hastanede iken vefat eder. Süleymaniye'de Büyük Cami'ye getirilen cenazesi, dedesi Şeyh Kak Ahmedi'nin yanına defnedilir. O zaman oğlu Şeyh Latif zindandaydı. Halk cenaze merasiminde, Şeyh Latif'in serbest bırakılması için Şeyh Mahmud'un cenazesiyle yürüyüş yaptı. Iraklı güçlerin ateş etmesi üzerine 2 mermi Şeyh Mahmud'un cenazesine isabet etti, çok sayıda gösterici ise şehit oldu.